Merhaba arkadaşlar. Lezzetli mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size paskalya çöreği yapıyoruz. Bunun için malzemeleri sayıyorum. 5 bardak un, 1,5 bardak ılık süt, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı dolu dolu mahlep, 6 çorba kaşığı şeker, dolu dolu 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 yumurtamız var arkadaşlar. Birinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. 1 çay kaşığı da tuzumuz var. Şimdi yapmaya başlıyoruz. İlk önce sütlerimi karıştırma kabına alıyorum. Maya ve şekerimizi ilave edip karıştırıyoruz. Dakika bekliyoruz. Sonra tereyağımızı ilave edeceğiz. Şimdi oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımı ilave ediyorum. Şimdi yumurtamı ilave ediyorum. Daha sonra tuzumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şimdi mahlebimi ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Elimize yapışmayacak, yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz. Ne kadar yoğurursak o kadar iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamurumuzu 1 saat dinlendirmeye alıyoruz. Bir çorba kaşığı kadar unumuz arttı. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye yolluyoruz 1 saatliğine. Evet arkadaşlar, 1 saat sonunda hamurumuz dinlendi. Muhteşem güzel kabarmış. Harika bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Mis gibi de mahlep kokuyor. Çok severim mahlep kokusunu. Evet arkadaşlar, 6 eşit parçaya ayırıyoruz. Hamurlarımızı bir 5 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar, ilk grubu alıyorum. Bu benim kesme tahtam silikon. Bunun boyu 34 santim. Şimdi o büyüklükte açıyorum. Açıyorum yine diğer hamurumu. Yanında diğer hamurumu yerleştiriyorum. Aynı işlemi 3.
hamurum için yapıyorum, bezem için. Şimdi 3 hamurumu yan yana alıyorum. Evet, ikinciye de aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsini aynı boya getiriyorum. Şimdi farklı bir teknikle öreceğim arkadaşlar. Üçünü yan yana alıyorum. Uç kısımlarını bastırıyorum. Böyle. Şimdi arkadaşlar, tepsi mayası alması için 1 saat dinlendireceğiz. Üzerine yağlı kağıt koydum arkadaşlar. Şimdi üzerine temiz bir örtü örtüyorum. Dinlenmeye 1 saat yolluyorum. Şimdi dinlenme zamanı. 1 saatin sonunda hamurumuza bakıyoruz arkadaşlar. Çok güzel kabarmış. Şimdi yumurta sürüp üzerine ince ince kıydığımız fındığı atıp fırına yollayacağız. 1 saatin sonunda 2 kat olmuş arkadaşlar. Çok güzel kabarmış. Şimdi yumurtalıyorum. Arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kadar yumurta sarımının üzerine süt koydum. Karıştırıp ve paskalya çöreğimin üzerine sürüyorum. Çok yavaş sürüyorum. Hamuru söndürmek istemiyorum. Şimdi üzerine fındık ekliyorum arkadaşlar. Şimdi fırına gitme zamanı. Paskalya çöreklerimizi fırına yolluyoruz. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere muhteşem görünüyor paskalya çöreklerimiz. Bir 5 dakika daha fırında kalsın, alacağız. Evet arkadaşlar, paskalya çöreklerimiz pişti. Şimdi telin üzerine alıp 10 dakika dinlendiriyoruz ve sonra test zamanı, tadım zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi test zamanı, tadım zamanı. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdaydık. Ablam şahane paskalya çörekleri yaptı. Şimdi merakla tadım aşamasını bekliyorum. Nasılsınız bu arada? Bizler de çok iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Şahane paskalya çöreklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Harika görünüyorlar. Merakla tadım aşamasını bekliyorum. Harika olmuş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bir çay koyun. Paskalya çöreklerini tatmanızı tavsiye ederiz. Yerken de bizi hatırlarsınız inşallah. Evet arkadaşlar, bugünlük de bizlerden bu kadar. Şimdilik bizlere afiyet olsun. Yapıp yerseniz sizlere de afiyet olsun. Sağlıkla, sevgiyle, huzurla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup
beğenmeyi, dostlarınıza tavsiye etmeyi de unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.